Sailing Mia'dan herkese merhaba. Bu bölümde Marmaris'in en güzel koyu olduğunu düşündüğümüz Dirsekbükü'ne yelken açıyoruz. Ama öncesinde teknemizde tamamlamamız gereken görevler bizi bekliyor. Herkese merhaba. Teknemizde tekrar akü problemi yaşıyoruz. Geçen bölümlerden izlediyseniz teknede akü kaynamasıyla ilgili bölüm yayınlamıştık. Şimdi benzer bir olay yaşıyoruz. Bu sefer deneyimli olduğumuz için ikinci kere başımıza geldiği için çok daha kontrollü bir şekilde müdahale ediyoruz. Ne olduğunu çok kısaca özetleyeyim. Yaklaşık birkaç dakika önce yine akü şarjlarımızda fazladan bir şarj tespit ettik. Tüm elektrik kaynaklarını kapattık. Bu 11-12 amperlik bu sefer güçlü bir tüketim vardı. Her şeyi kapattık. Bu 11-12 amperin full dolu olan akülerimize gittiğini tespit edince akü sıcaklığını kontrol eden tek bir sensörümüz var. O da bir tane servis aküsünün üzerine montajlı. Onun 35 derece olduğunu görünce normalde şu an 30 derece civarlarında olması gerekir. Hemen dolabımızı açtık, size oraya da göstereceğim şimdi. Ve ben şeyden emindim. Diğer servislerimizden başka bir tanesinin kaynadığını. Çünkü aynı yaştalar ve benzer bir olay ortaya çıkıyor. Fakat beklemediğimiz bir şey oldu. Bu sefer kaynayan ne oldu Tunacığım? Start aküsü. Start akümüz kaynıyor şu an. Geçen seferden deneyimli olduğumuz için bu sefer panik yapmıyoruz. Odayı birazcık havalandırıyoruz. İçeride fazla nefes almadan üst kapağı sökeceğiz. Aküyü ayıracağız. Güvenlik sebebiyle tekneden çıkartacağız akümüzü. Ondan sonra ne yapacağız? Bakacağız. Servislerimizde olduğu gibi bunun yedeği olmadığı için elimizde, yani sistemden çıkarttığımız zaman geriye başka bir start aküsü kalmayacağı için büyük ihtimalle bir akü almamız gerekecek. Evet. Bir başka gün bir başka aküyü daha kapının önüne koydum. Bu arada alışkanlık gibi oldu. Bu arkadan şurada biraz soğusun. Bir masraf daha çıktı gibi gözüküyor. İyi bir start aküsü almamız gerekecek. Şimdilik böyle. Evet, yeni akümüz sonunda geldi. Gitgide küçülen bir akü bankamız var. Normalde 4 servis akümüz vardı. Start akümüz vardı. Bozulmuştu. Yerine yeni bir akü aldık. Yeni akümüz AGM Odyssey marka, iyi bir akü. Uzun yıllar görev yapacağını umut ediyorum. Yeni gelen akümüzü ölçüsüne ölçerek almıştık. Bizimki gibi dar yerlerde çalışıyorsanız akülerinizi değiştirirken boyutlarına çok dikkat etmelisiniz. Şarjımızı kapattık. Eski bağlantı kablolarımızı, pabuçları buraya aktaracağız şimdi. Profesör hoş geldiniz. Evet, elektrik işlerimizde olmazsa olmaz denetleme görevi Mia'da. Akümüzün montajını bitirdik. Bu akşam şarj edeceğiz. Yarın da denemek için motor startı yaparız. Isı değerlerini takip ederiz, voltajları takip ederiz. Uzun yıllar sorunsuzca kullandığımız bir akü olacağını umut ediyorum. Bir sonraki aşamada bu akülerimizde artık yavaş yavaş ömürlerini tamamladıklarına emin olduğumuzda servis akülerimizi yenilememiz var. Bununla ilgili de gördüğünüz gibi alanımız dar, fakat farklı tipte aküler var. Şu an jel aküler kullanıyoruz. Bir sonraki kullanmak istediğimiz aküler AGM aküler olacak. O zaman geldiği zaman da tabii ki sizlerle paylaşırız. Şimdilik Mia'dan böyle. Yine bir akü maceramız oldu. Deneyimli olmanın faydaları. Bazı şeyler insanın denizde hayatında ilk defa başına geldiğinde biraz korkutabiliyor. Akü kaynaması da buna benzer bir durumdu. Biz de bununla ilgili yaptıklarımızı doğru veya yanlış şeffaf bir şekilde her zaman olduğu gibi sizinle paylaştık. Bu deneyimlerimizden siz de yaşamadan önce fikir sahibi olmanızı sağlamaya çalıştık. Şimdi mesela önümüzde başka bir soru işareti daha var. Bildiğiniz üzere servis akülerimiz 4 aküden 3 aküye düştü. Her zaman olduğu gibi bu durumlardan da elde ettiğimiz verileri, bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik böyle. Evet, herkese merhaba. Teknedeki bitmeyen işlerden yeni bir tanesi. Yaklaşık 4 sene önce değiştirdiğimiz en son demir fenerimiz artık çalışmıyor. Şimdi ufak bir direk tırmanışı yapacağız. Bizim eski tipte bir demir fenerimiz var. Yani duyu eski tip. O yüzden klasik led olarak geçiyor bunlar. Şöyle lambanın açık hali. Duyu tipi bu.
Yenilerde altta 2 tane galiba var. Bizim eski tip duyu olduğu için klasik bildiğiniz ampul gibi iki nokta var, temas noktası var. Traka ve tırmanış konusu ilginizi çekiyorsa kullanmak üzere olduğum Kayarox'un trakası memnun olduğum bir ürün olduğu için sizlerle detaylarını paylaşmıştım. O videonun linkini kenara köşeye bir yere koymuş oluruz. İzlemenizi tavsiye ederim eğer konu ilginizi çekiyorsa. Evet Tuna Hanım, siz ne yapacaksınız ben direkteyken? Benim görevim seni direğe çekmek. Evet. Her zamanki gibi. Çekilen sen, çeken ben. Her zaman olduğu gibi ben de yukarıda güvende işimi yapıyor olacağım. Sen bu işi çok güzel yaptığın için inşallah tek parça çıkacağız. 2 halat var. İkisini de hazırladım. Şu mandarımız. Bu da yedek halat. Balançino halatı. Evet. Fırat hazırlıklarını yapıyor. Birazdan başlıyoruz. Evet, işleme başladık. En tepeye çıkardık Fırat'ı. Açık. Nasıl? Sorunsuz bir operasyon oldu mu Fırat? Hiçbir sorun olmadı. Yukarı testini de yaptık zaten. Sen aşağıdan bana açtın demir fenerini. Artık demir fenerimiz çalışıyor. Önemli bir aydınlatma ekipmanımız. Alargada ıssız koylarda kalıyoruz. Bazen gece giriş yapanlar oluyor. Karanlıkta teknemizde lacivert görünmeme ihtimaline karşı faydalı bir şey. Onun dışında bir arma kontrolü yaptım gözle. Sonuçta bir armacı olmasanız da sizde istihale tellerinizin bağlantı noktalarında herhangi bir tel çıkması vesaire, paslanma, korozyon, hoşunuza gitmeyen bir şey olup olmadığına bakabilirsiniz. Teknenin ne kadar üzerinde vakit geçirirseniz, ne kadar işleri kendiniz yaparsanız teknenizle o kadar bütünleşirsiniz. Teknenize o kadar hakim olursunuz. Teknenize ne kadar hakim olursanız deniz yaşamınız o kadar kolay olur, özgüveniniz o kadar artar. Nacizane tavsiyem, özellikle yeni bir tekne sahibiyseniz, yeni bir denizciyseniz teknenizin her yerine girin çıkın. Bozmadan içini açıp görebileceğiniz her şeyi inceleyin. Bir usta bir konuda tamirat yaparken yanında bulunma imkanınız varsa ensesinden ayrılmayın. Görün mekanizmalar nasıl işliyor. Yani teknenizin parçalarını ne kadar iyi tanırsanız bir sorun çıktığı zaman ona müdahale etme ve onu seyri düzeltme şansınız o kadar çok olur. Bugünlük görevlerimizden bir tanesi daha tamamlanmış oldu. Direğe tırmanmanın verdiği beyaz ellerimle size güle güle diyorum. Evet, iskeledeki işlerimizi hallettik. Şimdi plan neresi? Şimdi dirsek büküne gitmeyi hedefliyoruz. Ellerinden öper. Bunu uzatmaya gidiyorum. Tamam. Halatlarımızı atalım. Tamam kaptan. Evet, burası hazır. Tamam. Evet, biraz tonoz ağıtlarımız teknelerin birbirine yakın. Çıkarken dikkat etmemiz gerekiyor. Kapırkotumuz yeniyken bir kere takıldık, ufak bir hatıra bıraktı bize. Tonoz ağıtlarının üzerinde çok fazla midye var. Bu arada Memduh abi verelim. Memduh Bey, görüşmek üzere. Memduh bizim çok eski ve çok sevdiğimiz bir dostumuz. En acemi olduğumuz zamanlarda, tekneyi ilk aldığımız zamanlar Büyük Restoran diye bir iskelenin restoranında bağlıydım ya, onu ilk gördüğümüzde. O zaman Memduh Bey de orada görevliydi. Sağ olsun bizim en acemi zamanlarımızda girişte birazcık bir acemi için özellikle 45 feet ve baş pervanesi olmayan bir tekneyle yanaşmak için bir hayli zor bir yerdi. Tuna benim heyecanlarımı çok iyi hatırlar. Orhaniye'ye girdiğimiz zaman kalbim güp güp atardı. O zamanlar işte sevgili Memduh Bey bize çok yardımcı oldu. En acemi zamanlarımızda bize taktikler verdi, sakinleştirdi. Ondan sonra birliklerimiz orada son bulmadı. Şimdi Zakkum Restoran iskelesinde de beraberiz.
Yöreye hakim olan dostlarımız Memduh Bey şeyden de tanırlar zaten. Selimiye Belediye İskelesi'nden, şimdi yeni ismiyle Muçev İskelesi'nden de hatırlarlar, tanırlar. Dünya tatlısı bir insandır. Altın gibi yüreği olan, son derece yardımsever, mütevazi, çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Kendisini tanımak bizim için bir şans. Buradan da ona sevgilerimizi tekrar gönderelim. Bugüne kadar verdiği tüm emekler için bir teşekkür etmiş oldum video aracılığından. Evet, şimdi Turgut'tan ayrıldık. Halatlarımızı, halatlarımızı çözdük. Planımız Dirseklikü'ne gitmek. Öğle saatleri sonrası olduğu için Körfez'de güzel bir yelken rüzgarı olması muhtemel. Deniz gayet düz. Tatlı bir rüzgar şu an almaya başladık. Az sonra yelkenlerimizi açarız. Yavaş yavaş Dirseklikü'ne doğru, sezon sonu sakinliğine kavuşmuş olmasını ümit ettiğimiz Dirseklikü'ne doğru ilerleriz. Görüşmek üzere. Evet, 2021 sezon sonunda getirdik galiba artık Tuna. Nasıl geçti 21? Güzel geçti. YouTube'la çok haşır neşir bir şekilde biraz vaktimizin çoğunluğunda video editleyerek geçti. Ondan sonra dostlarla yemek sofralarında güzel vakitler geçirerek geçti. Sonra biraz işte akü arızaları sezona damgasını vurdu. Başka Marmaris Orman Yangını maalesef yüreğimizi çok yaktı. Sezonu biz kapatmıyoruz, biz daha buralardayız ama yavaş yavaş sezon bitti yani. Sonbahar aslında bizim sevdiğimiz bir dönem. Evet, sonbaharı seviyoruz. Baharı seviyoruz daha ziyade. Ben ilkbaharı daha çok seviyorum. Ama sonbahar da güzel. İlkbahar sonrasında yaz geldiği için daha bir heyecanlı oluyor insan. Şimdi kış geldiği için o kadar heyecanlı değiliz tabii. Evet, güzel bir yelken havası yakaladık. Biz de affetmedik. Seyirdeyiz. Bakalım kaç yapıyoruz? 5-6 gidiyoruzdur. Şu an 17 knot rüzgarımız var. 6 knot'ta sürat üretiyoruz. Buradan çıkalım. Biraz düşelim. Çok güzel bir sonbahar gösterinde. Koylar hala tek tük kalabalıklanmaz ama dolu. Bakalım, gittiğimiz yer genelde kalabalık olan bir yer. Orası biraz sakinlemiş mi? Göreceğiz. Azıcık hızlandık. 8'e doğru gidiyoruz. Rüzgar sertledi. 20 knotları gördük. Yelkenler camadan da açık ama Mia güzel koşturuyor. Altı da temiz. Kaptan, ne yapıyorsun oralarda? Deli misin? Bak, keyif yapıyor ya. Hayret bir şey. Biz burada sert havayla cebelleşelim. Şaka bir yana. Birçok dostumuz da şu an yavaş yavaş kuzeye doğru çıkmaya başladı. Dönüş yolunda olanlar var. Rotayı tamamlayanlar var. Havamız gayet güzel. Şu an Selimiye'ye doğru ilerliyoruz. Hava yaklaşık işte 20 knotlarda. Hızımız 7.6. Orta seyirle tatlı tatlı tırmanıyoruz.
Bir sonraki bölümde bizce Marmaris'in en güzel koyu olan Dirsekbükü'ndeyiz. Mavinin tüm tonlarına hem su üstünde hem de su altında bir kez daha aşık oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Mia Teknesi'nden, denizlerden sevgiler.